Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aşçınız Oktay Usta bugün sizlere çok değişik, güzel ama herkes tarafından tam 10 puan alacak nefis bir fırın sütlaç hazırlamak istiyorum. Oktay Usta herkes fırın sütlaç hazırlıyor diyebilirsiniz ama inanın benim tarifim çok farklı sevgili seyirciler, çünkü içi kremalı bir fırın sütlaç oluyor. Ve iki özelliği, biri kremalı olması, diğeri ise mısır nişastasıyla kıvamı bağlandığında harika, unutulmaz bir tat olarak fırın sütlaç ortaya çıkıyor. Sütlaçta neler gerekli? 1 litre süt, efendim 1 litre süt dedik, 1 su bardağı krema, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı pirinç, baldo değil. Pilavlık olabilir, Osmancık olabilir. Bir paket vanilya, 2 çorba kaşığı mısır nişastası. Burada yarım çay bardağı ile nişastayı, özür dilerim, yarım çay bardağı su ile nişastayı kıvamını açmak için kullanacağız. Üzerinde de yeşil fıstık var. Şimdi öncelikle pirinci yıkayıp pişirilmesi gerekiyor. Yalnız şöyle diyebilirsiniz. Şefim, bu pirinci ne kadar suda haşlayacaksın? Çok önemli bir soru sevgili seyirciler. Pirinci pişirirken 2 çorba kaşığı pirinci ne kadar suyla pişiriyoruz? Tahmin edin. Efendim 2 çorba kaşığı pirinci tam 2 su bardağı su ile pişiriyoruz. Gerçekten mi diyeceksiniz? Gerçekten öyle. Yoksa pişmiyor. En çok mesela fırın sütlaçlarda yaşanan problemlerden bir tanesi pirinçlerin tıkır tıkır olmasıdır. Yerken sütlaçı sert gelen pirinçler işte sütlaçımızda düşük puana sebep olur. Ondan dolayı şimdi bir çorba kaşığına 1 su bardağı. Bizim pirincimiz 2 çorba kaşığı pirinci ocağın üzerine alıyorum. Ocağın üzerine aldıktan sonra altını yakıyorum. Bu ocak, buradaki şu andaki koyduğum ocak büyük gelir. Kaynamaya başlayınca küçük ocağa alacağım. Ne kadar sürede pişiyor? Ortalama tam yarım saatte kısık ateşte ara sıra karıştırarak sütlaçın pirincini pişiriyoruz. En az yarım saat. Fazlası olabilir. Taneleri şöyle, bir tane atın pirinç tanesi dişinize sert geliyorsa biraz daha su verin, biraz daha pişirin. Yumuşacık oluncaya kadar pişiriyoruz pirinci sütlaç için. Altını yaktım. Şimdi burada ve şimdi hemen devam ediyorum. Neyle devam ediyoruz? Sütlaçın süt bölümüyle. Pirinç haşlanmaya başladı. Yarı kıvama geldiğini düşünelim. Yani bir 15-20 dakikası geçti. Son 10 dakika kaldığını düşünerekten efendim hemen tencerenin içerisine 1 litre sütü döküyorum. Eğer orada rahat göremeyecekseniz yer değiştirebilirim. Şöyle tencerelere yer değiştireyim ki sütlaçın diğer detaylarını kaçırmamanız için sevgili seyirciler. Evet, şimdi sıra geldi. 1 litre sütü döktükten sonra 1 bardak krema. 1 su bardağı krema döküyorum. Krema yoksa Oktay Usta ne olacak? Kremam yok. Şimdi bu sütlaçı yapamayacak mıyım diye düşünmeyin. Efendim o zaman 6 su bardağı süt koymuş olacaksınız. Yani 1 litre 5 bardak. Bir de krema olunca 6'ya çıkmış oluyor. Krema yoksa yine siz 6 bardak sütü koyun. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. Evet, onu da döktük. Bir paket vanilya. Şimdi sütün içerisinde krema, şeker, vanilya, süt hepsi alındı buranın içerisine. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Pirincimiz haşlanıyor. Sütümüz kaynıyor. Pirinç tam bahsettiğim kriterlerde piştikten sonra nişasta ve su karışımıyla akıcı bir hale getireceğiz. Su ya da süt fark etmez. Maliyeti artırmama adına su dedim. İstiyorsanız sütle de kıvamını açabiliriz.
Sevgili seyirciler, sütümüz kaynadı, pirincimiz pişti ve şimdi ocağın altını şöyle bir güçlendiriyorum ki yukarıya doğru şöyle bir köpük kalksın. Ama şov yapalım derken de inşallah taşırmayız. Aman ya Rabbi, bismillah, 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 bismillah. Canım benim, canım benim. Sakin ol, sakin ol. Az daha taşıyacaktı sevgili seyirciler, çok korktum. Evet, pişmiş olan şimdi pirincimizi tanelerine bakıyoruz. Lokum gibi çıkmış durumdalar. Yumuşacık oluncaya kadar mutlaka pişirmemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Ve şimdi pişmiş olan pirinci alıyorum tencerenin içerisine. Biraz da hatta dibi bile yapışmış. Orayı kaçırmışım. Ara ara karıştırmak lazım. Onu söylemeyi unuttum sizlere. Mutlaka ara ara karıştıralım ki dibine tutmasın. Benimki birazcık hafiften tutmuş ama çok değil Allah'tan. Lokum gibi güzel pişireyim derken azıcık bir şey tutturmuşum dibini. Efendim şimdi pirinç de tencerenin içerisine alındı. 2 çorba kaşığı pirinç, 2 çorba kaşığı dolu çorba kaşığı ile 2 su bardağı suyla lokum gibi oluncaya kadar güzelce pişirdik. Şuradakileri de alayım da kalmasınlar. Evet, şimdi pirinçle de şurada bir 2-3 dakika hemen kaynayacak. O sırada Oktay Usta hemen neyi hazırlayacak? Kıvam bağlayıcıyı hazırlamam gerekiyor. Kıvam bağlayıcıda sevgili seyirciler ne var? Mısır nişastası ile su karışımı. Şimdi burada ben 2 çorba kaşığı mısır nişastası koydum. Yalnız mısır nişastasında markaya göre iş değişebiliyor. Bazı markalarınki çok güçlü oluyor, nedense bilemiyorum. Çok yani kıvamını yoğunlaştırabiliyor. Bazısı bakıyorsunuz biraz daha yeniden nişasta ezmek gerekebiliyor. O duruma göre değişiyor. Aman taşma canım, gözünü seveyim, yapma lütfen. Evet, şimdi 2 çorba kaşığı mısır nişastasının üzerine yarım çay bardağı soğuk su. Sıcak değil, mutlaka soğuk olması lazım. Soğuk suyu koyduk. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Tam anlamıyla erimesi lazım. Çabuk erir. Öyle uzun uzun zorlaştırmaz işimizi. Evet, eridi. Ve şimdi sıra geldi. Bakın şu anda süt fokur fokur kaynıyor. Ne ile birlikte kaynıyor? Pirinç, şeker, vanilya, krema hepsi burada. Ve şimdi hazırlamış olduğum nişasta ve su karışımıyla bakın kepçeyle ne yapıyorum? Ortadan karıştırıyorum. Tam hiç kepçeyi yer değiştirmeden dikkatlice. Tam ortaya nişasta ve su karışımının yarısını önce dökeceğim. Önce yarıyı bir dökelim. Ki önce kıvamı görmek lazım. Birdenbire hepsini dökersek telafi etmesi çok zor olur. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyirciler. Hani markaya göre değişiyor dedim ya kıvam. Bazısı çok güçlü oluyor, çabuk bağlıyor. Canım benim, ne durumdasın? Aa, güzel. Hepsini yeterli olacak, öyle görünüyor. 2 çorba kaşığı mısır nişastası ile fırın sütlaçımızın kıvamı ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Aman ya Rabbi, şu güzelliğe bakın. Şuradan bakacağız. Sevgili seyirciler, şöyle üstten alıyoruz. Akıcı ama çok koyu değil. Eğer fazla koyu olursa ne olur diye sorarsanız sevgili seyirciler, kaşık yani sütlaça daldırdığınızda koyu koyu bir sütlaç geliyor. Hafif yumuşak böyle dokusu olması lazım. Evet efendim, şimdi bir taşım kaynadığı anda tamam demektir. Bütün detayları görebildik mi? Bakın her açıdan şöyle veriyorum bütün kameralara. Evet sevgili seyirciler, şöyle karşıdan ve size doğru tamamdır. Uzun uzun kaynatmaya gerek yok. 1 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Ve şimdi fırın yolculuğuna çıkacak. Yeşil fıstık üzerine süsleme bölümünde yer alıyor. Şöyle alayım. Bismillahirrahmanirrahim. En yakın noktaya aldım. Sevgili seyirciler, geçişlerde alıyorum yanıma. Dikkatli bir şekilde. Buradaki püf noktası, son püf noktası da mümkün mertebe şuralara dökmemek lazım. Dökerseniz hemen silin. Oralar yanıyor çünkü. Çok çabuk yanar. Yani fırın yolculuğu yaşayacağı için hemen o dökülen damlalar
yanıyorlar, ondan dolayı söylüyorum. Bir de karıştıra karıştıra dökmek lazım. Yani her seferinde şöyle altından bir daldırırsak şöyle, çünkü pirinç taneleri dibe çökmüş oluyor. Onları oradan bir kaldırmak gerekiyor. Sevgili seyirciler, fırın sütlaç doldururken mutlaka tam full doldurun. Yarım kalırsa onlar kızaracaklar. İçeri doğru çöktüğünde çukurlar oluşur. Ondan dolayı mutlaka full doldurun. Yani dökmeden fırına gönderebilecek dolulukta mutlaka olsun. O zaman güzel bir görsel sunum yapar size. Evet efendim, şu anda ölçümüzden tam 6 tane full dolu. Bir de az bir şey de kalmış sevgili seyirciler. Kontrol ediyorum. Daha koyabilir miyim diye. Yok, koyamam çünkü biraz daha koymaya çalışırsam ne olur, bu defa yanar. Dökülür, affedersin. Kenarlara dökülür. Evet efendim. Şimdi pişirme püf noktasını vereceğim. Pişirme püf noktasında soğuk su veriyoruz. Bir bardak kadar. Çok fazla su değil. Yani şöyle yarıya kadar dolsun filan diyenler oluyor ama ona hiç gerek yok. Buradaki amaç, soğuk suyu veriyoruz ki sütlaçlar kaynaması. Kaynamasını önlemesi açısından. Başka bir faydası yok. Yani toprak güveçtir, yanar filan diye düşünmeyin. Buradaki alttan buharla birlikte bu zemindeki pirinçler filan yanmamış oluyor. Şimdi fırınımız sıcak, hazır. Kenarlarını kontrol ediyorum, dökülen var mı yok mu diye. Yok. Tertemiz. Haydi bakalım, bismillah. Fırındaki pozisyonu çok önemli. Fırının ortadan, özür dilerim, ortadan yukarı kata şuraya koyacağım. Gel bakalım canım. Bismillahirrahmanirrahim. En üst seviyede ve en üst seviyede olacak ve sevgili seyirciler, fırının üstten pişirme rezistansını açacağım. Yani üst pişirmeye getireceğim. Üst pişirmeye getiriyoruz ki sadece bizim için üstünün kızarması gerekiyor. Kapağını kapatıyorum ve üzeri önce baloncuk yapıyor, sonra da kızarıyor. Nefis bir sütlaç ortaya çıkıyor. Sevgili seyirciler, fırın sütlaçımızı camından kontrol ettiğimizde üzerleri güzelce kızarmış görünüyorlar. Oo, maşallah, maşallah. Sizler için hazırlanan güzel, nefis bir fırın sütlaç geliyor fırından sevgili seyirciler. Tüm tarifin aynı detaylarını uyguladığınız zaman sizin de mutfağınızda böyle güzel, harika bir fırın sütlaç yer alacak. Ölçümüzden tam 6 tane çıktı. Az bir şey de fazlası var. Evet efendim, şimdi ilk sıcaklığı bulunduğu tepside çıkacak. Biraz çökmüş olacaklar. Bakın yavaş yavaş aşağıya doğru kendini bırakıyor. Sevgili seyirciler, önce baloncuklardı. Yavaşça aşağıya doğru çöküyor. Demiştim ya, full dolduralım diye. Doldurmadığımız takdirde aşağıya doğru kendini çekecektir. Ondan dolayı full doldurmamızda fayda var. Ve şimdi aşağıya doğru çöktüler ve buradan sonra hemen artık alacağım, servis edeceğim kap içerisine. Sevgili seyirciler, sütlaçlarımız soğudu. Buradan sonra servis edeceğimiz kabımızın içerisine alıyoruz. Harika, ev yapımı, nefis bir sütlaç tarifi geldi sevgili seyirciler. Efendim, Oktay Usta'nın YouTube kanalına abone olursanız çok sevindirirsiniz beni sevgili seyirciler. Detaylarını, tüm detaylarını, malzeme listesini, tarifin yapılışını hepsini açıklama bölümünde bulabilirsiniz.
Bugün ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan güzel bir fırın sütlaç tarifi geldi sevgili seyirciler. Efendim birbirinden güzel tarifler paylaşmaya elimden geldiğince çalışıyorum. Sizlerin de mutfağınızda güzel güzel tatlar olsun istiyorum. Üzerine son olarak fıstığını da koyuyor ve artık soğuduktan sonra servis vakti diyoruz. Sizlere mutfakta kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.